Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bugün gerçekten çok zor ve ağır bir konuyla karşınızdayız. Pedofili gerçekten böyle çalışırken de, araştırma yaparken de, vaka incelerken de en çok zorlandığım, beni yoran konular arasındaydı. Bazı şeyler gerçekten ağır geliyor insana. Bana da ağır geldi. Ee, Yalnız bunu da size aktarmak ve anlatmak zorunda olduğumu da hissettim. Bu konu aslında gerçekten derinlemesine detaylandırılması gereken ve bir devlet politikası haline dönüştürülmesi gereken de bir konu. Pedofili yani çocuk istismarını doğru analiz edebilmemiz için, yani derinlemesine anlayabilmemiz için öncelikle dünya kamuoyunun pedofiliye bakış açısını irdelememiz lazım. Dünya kamuoyunda pedofili aslında 19. yüzyılın sonlarında, yani 1980'li yıllarda ilk kez tanımlandı, ilk kez literatüre girdi. E, DSM kitabında ilk kez literatüre girdi. DSM kitabı da The American Psychiatrist Disorders açılımı, kısacası DSM'dir. DSM-1, DSM-2, DSM-5 en son yayınlandı diyebiliyorum. Yanlışsam da beni düzeltin lütfen. DSM aslında dünya genelinde faaliyet gösteren bütün psikolog ve psikiyatristlerin referans aldığı bir yayındır. Bir kitap aslında. Tıpkı sağlık personellerinin, doktorlarımızın Dünya Sağlık Örgütü'nü referans aldığı gibi psikolog ve psikiyatristler de DSM yayınlarını referans alır. Oraya atıfta bulunur, orayı takip eder denilebilir. DSM-5'te ilk kez hastalık kategorisinde değerlendirildi pedofili, yani çocuk istismarı. Aynen ifade şu: çoğu vakada pedofili en az 16 yaşında ve çocuktan en az 5 yaş büyük olmayı içeriyor. Yani yetişkin bir bireyin çocuğa karşı yönelttiği cinsel istismar olarak tanımlanıyor. Yalnız bunun bir hastalık olarak tanımlıyor bunu. Ayrıca kitapta pedofili bireyler kendilerinden küçük çocuklara dair cinsel istismar dürtüsünü barındırırlar ifadesine de yer verilmiştir. İlaveten pedofili yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık olarak tanımlanmıştır DSM-5'te. Özetle söylediğim gibi DSM, yani bu yayında pedofili bir hastalık kategorisinde değerlendiriliyor, hastalık olarak tanımlanıyor. Türkiye'de de ya da belki başka ülkelerde vardır, varsa beni uyarın lütfen. Hiçbir uzmanın çıkıp çocuk istismarı hastalık kategorisine neden alındı diye sorduğunu, sorguladığını ben görmedim, şahit olmadım. Varsa da bana iletin lütfen. Ben itiraz ediyorum buna diyen bir pedagog, bir psikolog, bir psikiyatrist de çok görmedim. Genelde işte DSM hastalık kategorisinde değerlendirildiyse o zaman hastalıktır diyor ve o da ona göre işlem yapıyor. Yani bir sorgulama, bir araştırma yapma gereği duymuyor çok fazla bizdeki uzmanlar. Bence bu başlı başına bir konu, başlı başına bir tez konusu ve başlı başına araştırılması gereken bir konu. Neden DSM pedofiliye hastalık kategorisinde değerlendiriliyor? Bunun alt metni araştırılmalı diye düşünüyorum. Ben hastalık olarak değerlendiremiyorum çünkü
Bu insanların herhangi bir başka rahatsızlığı, psikolojik rahatsızlığı yok. Çocukluğunda böyle bir travma yaşamışları hariç tutuyoruz tabii ki, onları hariç. Çok ciddi bir psikolojik travması ve rahatsızlığı olan insanlar değil bunlar. Bu travmayı yaşayanların dışında kalanlarda ise çocuklarla ilgili kafalarında kurdukları fantaziler var. Yani bir psikolojik rahatsızlıktan ziyade çocuklarla ilgili kafalarında kurguladıkları var. Yani cinsel deneyim olarak kafalarında kurguladıkları var. Buna da hastalık demek, bu durumu hastalık kategorisinde değerlendirmek bir anlamda da bu suçu meşrulaştırmayı da beraberinde getiriyor aynı zamanda. Bu yüzden de efendim bu kişilere, yani hastalık kategorisinde değerlendirildiği için bu kişilere, bu eylemi gerçekleştiren kişilere ağır cezalarda verilemiyor. Bir rapor alıyor ve oradan eee, o suçtan kurtulduğunu zannediyor kendince. Şimdi bir rapor almayı kafasında kurgulayan, bunu organize eden, bunu bu şekilde sistematik bir biçimde mahkemeye sunabilecek kapasitede birinin ben çok da psikolojik rahatsızlığı olduğunu düşünmüyorum. DSM-5'te çocuk istismarını hastalık kategorisinden çıkarmıyor. Çünkü çıkartırsa bu defa Vatikan'da dahil birçok Katolik papazı çocuk istismarı suçundan yargılanacak. Bunun sebebinden dolayı da aslında çok da çıkarmak istemiyor. Doğrudan suç değil deseler bu defa da ciddi bir kamuoyu baskısı, halk baskısı oluşacak. Hastalık kategorisinde dursun, hastalık kategorisinde değerlendirelim, ne şiş yansın, ne kebap, böyle idare edelim şeklinde bir bakış açısını gözlemliyorum. Öyle hissediyorum, öyle düşünüyorum efendim. Hakikat ne diyor peki efendim? Hakikat diyor ki ne kadar üstünü örtmeye çalışırsanız çalışın, bu suçtur. Çocuk istismarı suçtur. Hem de insanlığa karşı işlenen suçlardandır. O nedenle efendim çocuk istismarının bir an önce hastalık kategorisinden çıkartılarak suç ve suçluluk kategorisine alınması gerekiyor. Dünya literatüründe ki biz çocuk istismarını azaltabilelim. Yani bu eylemi gerçekleştiren insanlara ceza verebilsin devlet. Suç kategorisine alındığında ancak bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Ve efendim gelelim bizim içimizdeki en vahimi, bizdeki Katoliklere. Şimdi aslında kripto Katolikler diyorum ben onlara. Çünkü böyle baktığınızda cübbe, sarık, işte sakallı, Müslüman, mütedeyyin, Müslümanlık denilince mangalda kül bırakmıyorlar ama iş icraata geldiği zaman Vatikan papazlarından beter işlere imza atıyorlar. Bu nasıl Müslümanlık diye de sorgulayana çok az rastlıyorum. Haşa kimsenin imanını, itikatını, kusurunu saymak bize düşmez. Bizim haddimiz değil. Allah'la kul arasındadır. Lakin bir gerçeklik var ki yapılan işler iyi işler değil. Dinle, diyanetle, İslamiyetle bağdaştırılmaya çalışılıyor. Yalnız dinle, diyanetle ve İslamiyetle alakası yok. Üzerine bir de İslamiyet'i kirletiyorlar. Müslümanlığa zarar veriyorlar. Ve bakın iddialıyım bu konuda, bu işler Allah'ın sevdiği işler değil bunlar. İslamiyetle bağdaştırılmaya çalışılıyor ama bunlar Allah'ın hoşuna giden şeyler değil. Altını özellikle çiziyorum. Allah'ın hoşuna gitmeyen işleri teşvik edenler, yapanlar veya bu yönde eğilim gösterenlerin helak edileceği,
yine Kur'an-ı Kerim'de açık ve aleni bir şekilde anlatılmıştır. İslamiyetle bağdaşmayan, İslamiyetle ilgisi olmayan, icat ettikleri din çerçevesinde verdikleri yanlış fetvaların bu yanlış işlerde payı büyük. Bazen bu fetvaların kasıtlı mı acaba verildiğini de içimden geçirmiyor değilim, düşünmüyor değilim. Çünkü bu fetvaların İslamiyete alakası olmadığı gibi İslamiyete de hizmet etmiyor. Aksine emperyalist distopyaya hizmet ediyor bu fetvalar. Dolayısıyla bunların acaba mı içimden geçirmiyor, iç sesim bunu dillendirmiyor değil. Acaba bu fetvalar kasıtlı mı veriliyor? Bastır patlasın stratejisi efendim. Toplumda insana ayıp, günah, yasak kavramlarıyla ne kadar çok baskı altına alırsanız suça bulaşması, gayrimeşru yollara eğilimi de o derece artar ve kolaylaşır. Günah ayıp videolarımızda bunu detaylı anlattık ve detaylandırmıştık. Onu yapma günah, bunu yapma ayıp. Böylesi bir baskı altındaki nefis sağlıklı düşünemez, sağlıklı hareket edemez ve birçok noktada nefsini idame ettirme hissiyle o baskı altında aslında farklı yollara da eğilim gösterebilir. Bu baskı iyi bir şey değil. Yani sürekli bu tür gruplarda, bu tür cemaatlerde sürekli bir ayıp, günah ve yasak kavramı gençlere empoze ediliyor. Bu kavramlarla büyüyorlar. Onu yapma günah, bunu yapma günah. Mastürbasyon videomuzda da detaylı bunu anlatmıştım. Hatta bize tepki göstermişlerdi ben mastürbasyon günah değil dediğim için. Büyük eleştiri almıştık. Yalnız özellikle altını çiziyorum. Bunun önünün kapatılması insanları farklı eğilimlere sevk ediyor. Ben onlara şunu sormuştum. Evet, bize tepki gösteren ve bizi eleştirenlere Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetinde mastürbasyon günahtır? Gidin soğuk duş alın yazıyor. Neresinde yazıyor diye sormuştum. Cevap gelmedi. Muhtemelen hala arıyorlar. Bu da bir anekdot olsun. Doğru sorularla, doğru yerde, doğru şekilde bulunduğumuzda aslında ne kadar Allah'a ve Allah'ın yoluna hizmet ettiğimizi de görmüş oluyoruz. Ve ben bunu her fırsatta savunuyorum. Allah'ın yolunda hizmet etmek isteyen, hizmet eden, bunu kendine düstur edinen insanların da çok bu tip insanlar tarafından eleştirilse bile çok başarılı olamadıklarına da şahit oldum efendim. Tabii ki de ideal olan, meşru olan İslamiyet çerçevesinde biz Müslüman bir toplumuz. Elhamdülillah Müslümanız. Uygun şekilde evlilik yapmak. Rum suresi 21. ayetinde size kendileriyle huzur bulmanız için kendi nefsinizden eşler yaratması ve aranıza bir sevgi ve muhabbet koyması onun ayetindendir diyor. Bunu Kur'an-ı Kerim kendi ayetinden belirtiyor. Yani kadının huzur bulması için erkeğin huzur bulması için de kadını yarattık diyor. Gidin çocuklardan medet umun demiyor. Çocuklara yapılan bu aşağılık eylemin kitapta bile yeri yok. Bakın efendim, neredeyse evlenmek günah, gidin çocuklar daha tatlı diyecekler diye korkuyorum. Vallahi içimden geçiyor, ödüm kopuyor. Oraya doğru gidiyorlar yani. O kadar ki nefislerinin kölesi, kurbanı olmuşlar. Yani bu çok da iyi bir yere doğru gitmiyor. Yani neredeyse bunu diyecekler diye yani böyle ödüm kopuyor. Ödüm koparak izliyorum, takip ediyorum. Bakın efendim, işte bu işin özünde mesela işte o ayıp günah fetvaları yatıyor. Yani kadına haram diyorsun, mastürbasyon günah diyorsun, kadınla beraber olmuyorsun.
Ondan sonra da sana emanet edilmiş bebeği sebü tahrip ediyorsun. Yazıklar olsun. Yani gerçekten başka söylenecek bir şey bulamıyorum. Bali değil çocuk. Bir de o, yani bir de o çocuğu ruhsal ve fiziksel olarak tahrip ediyorsun. O çocuğa zarar veriyorsun. Kainata zarar veriyorsun. Bir çocuğun geleceğini karartıyorsun. Ülkenin geleceğini karartıyorsun. İşte Allah'ın gücüne gidecek, Allah'ın hoşuna gitmeyecek olan iş bu. Mastürbasyon yapmak değil mesele veya yapmamak değil mesele. İşte orada insan nefsinin meşru yolları kapatıldığı için insan gayrimeşru yollara zaten bu fetvalar yüzünden günah, ayıp, yasak fetvaları yüzünden gayrimeşru yollara itiliyor zaten. Git mastürbasyon yap. Git bir kadınla, emsalinle ne yapıyorsan yap. Ortalıkta kadın isteyene kadın getirecek bir sürü erkeğin olduğunu görüyoruz, izliyoruz da e, basından. Görünüyor yani, görünen bir gerçeklik. Git 50 sene zina yap. Zinaya haram diyorsun. Amenna, zina haram. Onda bir bahis yok bizim dinimizde. Lakin zinayı sen yapıyorsun, o yapıyor. Günahınız neyse ikiniz çekersiniz. Sizi bağlar. Yani sizi ilgilendirir. İlaveten zina haram sıfatı ile dahi olsa kitapta yeri var. Kitabın bir yerine sığıyor. Çocuğu ne yapacağız? Çocuğu nereye sığdıracağız? Kitapta yeri yok, sığmıyor. Bakın, bir yere sığmıyor. O kadar ağır bir şey ki kainata sığmıyor efendim. Kainata sığmıyor. Kitapta yeri yok. Sabi ne yapacağız? Kitabın neresine koyacağız onu? Hem ona acı veriyorsun, hem ona eziyet ediyorsun, ilerisini karartıyorsun. Çocukken eziyet ediyorsun, geleceğini karartıyorsun çocuğun, ondan sonra da zinaya haram diyorsun. 50 sene zina yap, o günahla bu günah. Yani günah kıyaslaması yapmayacağım. Günah kıyaslaması yapmayacağım. Yapamayacağım çünkü Allah'ın hoşuna gitmeyen, kainata ağır gelen bir olay bu. Geçenlerde Turan Çömez beyefendinin Tele1'de katıldığı yayını izliyorum, tesadüf ettim. Orada 1,5 yaşında bir çocuğa, çocuk da diyemeyeceğim, bebeğe tecavüz ediliyor. Üzerine bir de çocuğa tecavüz edilmedi raporu alınıyor. Turan Çömez beyefendi sayesinde bu rapor düzeltiliyor. Lakin çocuğun ne olduğuyla ilgili bir bilgi de geçmedi orada, bilmiyorum. Dehşetle, ibretle dinledim. Bebek yahu, bebek. Çocuğu da geçmişler artık yani. Çocuk çocuğa bir şey yapar. Bunu anlarım. Birlikte bir eğlence zannederler. Bir deneyim yaşarlar. Bunu anlarım. Bunu anlayabilecek anlayışa ve kavrayışa sahibim. Bu bir yere sığar. Ama sen bunu Sabiye yaptığın zaman bu bir yere sığmıyor. Bu olur iş değil. Bu hiçbir yere sığmıyor. Kitapta da yok. Hiçbir yere sığmıyor. Bunun adına pedofili diyerek bunu meşrulaştırmayı da ben kabul etmiyorum. Bunun adı hastalık değil. Altında yatan farklı toplumsal sebepler var. Bu hastalık değil. Tamamen suçtur ve suç kategorisindedir bana göre. Bu işin altında yatan iki toplumsal sebep var efendim. Birincisi toplumsal cinsel açlık. Ayrıca konuşacağız. Adam o kadar aç kalmış ki, çok affedersiniz, eşek dahi cazibeli geliyor. Bu işte o toplumsal yapımız, bize dayatılan, yanlış öğretilen, yanlış bildiklerimizin neticesidir aslında bizi buraya getiren. Birincisi bu. İkincisi, yani bu travmanın altında yatan sebeplerden ikincisi de özellikle erkeklerin
çocukluk, ergenlik ve ilk cinsel deneyimleri sırasında yaşadıkları travmalar neticesinde bazı şeyler erkeğe ağır gelir. Yani bu travmalar erkek çocuklara ağır gelebiliyor. Şayet erkek çocuk annesi, ablası veya beraber büyüdüğü, birlikte büyüdüğü, aynı evin içerisinde birlikte büyüdüğü kadınlar tarafından aşağılandıysa veya ilk cinsel deneyimi sırasında bir kadın tarafından aşağılandıysa, özellikle bu aşağılanma, ilk cinsel deneyimindeki aşağılanma cinsel organıyla ilgiliyse ve bu minimalde bir aşağılanma duygusu yaşadıysa, bir daha hayatı boyunca bir kadınla birlikte olmaya cesaret edemiyor. Bu erkek çocuklarının yaşadığı travmadır. O nedenle kadının onu yine aşağılayacağını düşünerek daha savunmasız olana, yani kendini savunamayacak durumda olana yöneltiyor nefsine. Bir de tabii bununla birlikte hani özellikle bu yönde fantazilerinin olan insanlar da var. Lakin ama temelinde yatan mesele bu iki meseledir. O yüzden her fırsatta bunu ailelere söylüyorum. Çocuklarınız kız veya erkek olsun, hiç fark etmez. Hiçbir zaman çocuğunuzu aşağılamayın. Hele ki bir başkasının yanında. Hele ki onun cinsel kimliğiyle ilgili olarak bu aşağılamayı kesinlikle yapmayın. Özellikle çocukluk evresinden ziyade bu travmalar daha çok ergenlik aşamasında karşımıza çıkıyor. Kız çocuklarında değil, ağırlıklı erkek çocuklarında yaşıyoruz, gözlemliyoruz bu travmaları. Bir de tabii ki yönlendirme de var. Bakın, basın, sosyal medya tarafından da çocuk istismarına bir teşvik var, bir yönlendirme var. Bunu da ayrıca konuşacağız efendim. Haftaya konuşalım. Sizleri seviyoruz. Bizimle kalın, hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.